Herkese merhabalar. Forabox Inside üyelerinin farklı markalardan seçtiğimiz özel ve yeni modelleri günlük hayatlarında denedikten sonra tecrübelerini bizlerle paylaştığı Horofriend'e hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz sevgili doktor arkadaşım Onur Öztürk. Hoş geldin Onur. Hoş bulduk Serdar abi, merhabalar. Nasıldı? Bayram tatili vardı. Kısa. Gayet güzeldi ya. Aslında kısa değildi, bana çok uzun oldu. Evet. Uzun tatile çıkmadığım için genelde çocuklarda güzel bir değişiklik oldu. Güzel bir tatil geçirdik. Süper. Okey. El Primero dediğimizde çok saat severin aklına direkt İsviçre saatçiliğin köklü markalarından Zenith geliyor. Evet. Bu tabii El Primero kronografların atası sayılıyor, tabii, öyle bir kalibre. 1969'da evet, ilk. Bayağı bir eski tarihi var ve son dönemde Defi serisinde de can veriyor, evet, bu kalibre. Biz de o seriden bir model seçtik. El Primero Defi 21 titanyum kasalı ve Onur Öztürk bunu yaklaşık bir hafta 10 gündür kullanıyor. Şimdi de tecrübelerini bizle paylaşacak. Atış, evet, serbest, bakalım neler söyleyeceksin. Şimdi bir kere öncelikle saatin genel olarak hani kullanımı, rahatlığı ve genel fonksiyonlarının böyle çok erişilebilir olması, düğmelerin ve diğer ergonomik düşünülmüş detaylar gerçekten çok keyifli. Ama ondan önce gerçekten kronografi mekanizmanın ilk tarihi atasını üreten bir markanın. Evet, evet. Bu arada entegre kronograf tabii. Yani column wheel, evet, diyorlar. Yani normal kalibrenin içinde bulunan bir kronograf, evet, fonksiyonu. Aynen. Onun 21. yüzyıl yorumu olarak hani 5 Hz'de çalışan o zaman için hala bugün için çok inovatif bir mekanizmanın bugün 50 Hz'de çalışabilen, evet, saniyenin %1'ini ölçebilen bir mekanizmanın ulaşılabilir bir noktada satışa sunulması ve bunu böyle bir teknik hassasiyeti kullanabilmek müthiş bir şey. Çok yani baktığın zaman aslında günlük hayatımızda kolumuzdaki saatle saniyenin %1'ini ölçmek gibi bir durum yok ama tabii bu yani mekanik anlamdaki gelişimi, mekanik, evet, anlamdaki özelliği kolumuzda taşımakta inanılmaz bir şey. Önemli bir şey. Ben şey olarak düşünüyorum Serdar abi. Daha çok bu tarz ürünlerde yani ben insanoğlunun aklının, işçiliğinin, materyal kullanımının en üst noktaya çıktığı ve en mikro düzeye indi. Yani bir uzay aracı nasıl, evet, evet, inanılmaz belli bir noktayı temsil ediyorsa bunlar da belli bir işçiliği, kaliteyi en tepede, en zirvede temsil eden aslında ürünler bir noktada. Hani her şeyin dijitalleştiği bir dönemde bu tip bir insan eline, işçiliğine ve aklına saygı duyulan bir ürün taşımak ayrı bir şey, tamam. Bir de bunu endüstriyel halde üretebiliyor olmak. O tamamen ayrı bir nokta. Peki 44'e 14,5 yani aslına, evet, bakarsan bayağı da havaleli, evet, hacimli bir saat ama titanyum kasa. Nasıldı yani kullandığın süre içerisinde özellikle de tatildeyken hani kolundaki konforu sana yaşattığı his nasıldı saatin boyutu itibariyle? Genel olarak şöyle, ben hani 47 mm saatlerim de oldu. Onları da kullandığım için büyük saat kullanmaya alışım. O anlamda hiçbir rahatsızlık vermedi ama sağ koluma saat takmıyorum mesela. Oraya büyük bir saat taktığımda denemek için rahatsız ediyor mu, evet, etmiyor mu? Sıfır referans olarak bunu alıyorum. Bunda bile çok rahatsızlık hissetmedim. Muhtemelen titanyum, grade 5 bir materyalin kullanılmasının verdiği rahatlık ve ergonomik olarak kasanın alt tabanının kola çok iyi oturmasının olduğunu düşünüyorum. Yani 44-42 mm standart ince çelik bile çok düzgün ergonomisi olmayan bir kasa rahatsızlık verebiliyor. Evet, evet. Bunda ben hiç rahatsızlık hissetmedim. Hani, evet, alışık olmayan birisi için biraz iri gelebilir ama kronograf hiçbir saatte sonuçta hani belli bir standartın altında olmayacaktır, evet, tabii ki. Evet. Bir de tabii ben hep şeyi merak ediyorum. Aslında senin fikrini de öğrenmek istiyorum. Şimdi bu saat ustaları dakikliği sağlayabilmek için yani yüzyıllardır uğraşıyorlar. İşte standartlar belirliyorlar. +2, -4 şudur budur falan. Yani bu arada çok ucuz bir paraya aldığın dijital saat bunu sana çok fazlası güzel verebiliyor. Ama tabii bu mekanik saatçilik için önemli bir şey. Sen saatin dakikliğini ölçebildin mi? Ölçme şansın oldu mu? Bir de bununla beraber hani bu dakiklik, yani sen de doktorsun, hayatında senin için nasıl bir şey ifade ediyor? Aslında şöyle, temelde saatin dakikliği noktasında hani biraz önce konuştuğumuz noktaya atıfta bulunarak buradaki işçilik ve işte insan aklı, zevkinin ulaştığı noktayı taşıyor olmak hani dediğiniz gibi dijital bir, evet, saatin anlık senkronize olduğu noktaya göre çok daha önemli. Ama saatin tabii ki dakik olması mutlaka önemli. Hani bazı eski tip işte retro saatlerim var. Onlarda kurmalı vesaire. Geri kalıyor saatler. Evet, yani çok eski mekanizmalar vesaire ayarlanması gerekiyor. Hani bunlar ne kadar keyifli olsa eski klasik araba gibi aralarda takabiliyorsunuz. Çünkü günlük taktığınızda koşturmaca temponun içinde bir şeyler karışıyor. Gidiyor. Geri kaldığınız zaman eyvah hani bütün işler karışıyor, programınız aksıyor vesaire. Bunda çok dakik bir mekanizm var. Yani günde bir saniyenin altında bir sapma var benim kendi gözlemlerimde. Bu inanılmaz başarılı. Kronograf mekanizmalı bir saatçi. Zaten kronografın 50 dakikaya kadar çalışması, saniyenin %1'ini ölçmesi
günlük hayatta ihtiyaç duymasak da inanılmaz bir hani gerektiği zaman bu kadar rahat, kolay, keyifle zamanı, saniyeyi ölçebilmek insana da ayrı bir keyif veriyor yani. Evet. Tabii bu saat bir de senin kullandığın iskelet kadranlı bir saatti. İskelet formunda bir saatti. Bu kolay kolay herkesin tercih edip taşıyabileceği bir ürün de değil, bir model de değil. Ben seni biliyorum, farklı kıyafet tarzların da var. Hani çevrendeki tepki nasıldı? Kendini nasıl hissettin? Uydurabildin mi kendi kıyafet tarzına? Genelde şöyle oldu. Spor saatleri daha çok tercih ediyorum ama yani casual ya da böyle güzel giyindiğiniz zaman spor bir saat eşleştirmek çok kolay değil. Ya da kordonu bilmem ne çok iyi yakalamanız gerekiyor. Bu tarz bir saatin hani metal kordonu olması, metal kordonla yarattığı bütünlük daha şık giyindiğiniz zaman çok iyi eşleşiyor. Yani belki her günün, her yerin saati değil. Bunu söyleyebilirim ama bir erkek için iyi giyindiğiniz zaman çok şeysiz, yani tartışmasız bir aksesuar. O kesinlikle tamamlayıcı bir unsur. Onu net söyleyebilirim. İskeleton bezel kadran ise aslında hani farklı örneklerini gördüğüm için söylüyorum. Çok iyi eşleştirilemeyen modellerde çok garip ve böyle itici ya da çok hani işçilik güzel değilse özellikle iskeleton çok rahatsız edebiliyor. Bunda kesinlikle öyle bir şey almalı ve gerçekten insanlar hani doğrudan az çok ilgilenen ya da ilgilenmese bile insanların direkt ilgisini çeken bir model. Tek nokta Zenith'in hani belki bir eleştiri olabilir ama aslında bu da güzel bir şey marka için. Ürün gamını genişletmesi, vizyonunu genişletmesi anlamında başka metal bezelli saatlerle karıştırılıyor gibi böyle bir algı oluşuyor. Evet, başka markalarla hissediliyor. Evet. Ama 150 yıllık bir saat markasını tahmin etmiyorlar ama bence o da güzel, değişik bir renk, değişik bir tat. Peki bu kullandığın süre içerisinde hani saatin sana rahatsızlık verdiği ya da artık bu anda kullanamam çıkarıp koyduğun bir an oldu mu? Yani direkt olmadı. Sadece klipsin takılma şeyinin çok sıkı olmadığını hissettim. Hani sanki koldan kolay çıkabileceği birkaç hissiyat oluştu belki. Anladım. O kelebek klipsin kapanmasında. Evet, kapanması. Belki hani kola göre biraz daha ben hassas ayarlayabilirdim o tam biraz daha bileğime. Yani şu an rahat ama belki çok az daha sıkı olabilir belki. Tabii ince bir ayar yapılabilir. Aynen, o gerekebilir. Tek eleştiri o olabilir. Hani eleştiri eğer gerekiyorsa ama onun dışında direkt hani şu an uygun değil dediğim bir şey olmadı ama belki bir short veya bir casual tişört de uymazdı hani genel yorumu. Tabii Horofriend'de aslında yapmaya çalıştığımız şey hani günlük hayatta bu saatleri nasıl kullanıyoruz? Gerçek saat tutkunlarının bileğinde deneyerek bu deneyimleri artı ya da eksi yönde paylaşmaya çalışıyoruz. Yani yaptığımız şey tamamen bu. Bu arada tabii Zenith'e de çok teşekkür ediyoruz. Bu saati bizlerle paylaştı, kullanmamıza bir şekilde imkan verdi. Bundan sonra da zaten diğer markalarla da devam edeceğiz. Yani genel olarak izlenim böyle, ben şeyi çok sevmiyorum. 10 üzerinden kaç falan filan o tarz şeyleri sevmiyorum ama yine de bir puan vermen gerekse nedir? Yani hani seni ne kadar etkiledi? Ben nerelerde? Overall bir puan vermem gerekirse hani 100 üzerinden yapalım da biraz daha etkili gerçekten olsun. 85 verebilirim. Yani burada çok kriteri göz önüne bulunduruyorum. Hani saatin takılabilirliği, estetiği, kalitesi, işçiliği, ulaşılabilir olması, işte içindeki mekanizma, bunun hassasiyeti, titanyum olması ama titanyum olup titanyumun matlığı vardır. Bunun olmaması, çelikteki o parlaklık ve göz alıcı dolgunluğu olması anlamında ben 100 üzerinden 85 verebilirim. Hani diğer 15'te çok daha inanılmaz saatlerin hakkını yememek için orada ekstra bırakmak isterim kişisel anlamda. Bence gayet tatmin edici ve keyifli bir saat. Bir de tabii senin fotoğraf tutkun da var, ben biliyorum. Şimdi güzel fotoğraflar da çektiğini biliyoruz. Nasıl da hani fotojenisi saatin kesin nasıl 10 numara. Tek sıkıntı tatil zamanında fotoğrafa zaman ayırma biraz kısıtlı oldu ama kesinlikle 10 numara. O anlamda da müthiş bir saat. Peki var mı eklemek istediğin bir şey saatle ilgili? Ya da... Özel bir şey yok. Sadece hani klasik Zenith anlamında çok retro bir ürün beklentisi olan bir insanın beklentisini karşılamaz. Ama ben kendim de normalde işte mürekkepli kalem hala kullanıyorum. Manuel lensler kullanıyorum. Ne bileyim plak dinlemeye gayret ediyorum vesaire gibi kendim hani eskiden kalma bazı alışkanlıklarımda hani bu tip bir mekanik bir inovasyonu koluna taşımak ve çok ulaşılabilir rakamlarda taşımak ve bunun gerçekten hassas ve şık bir ürün olması benim için overall'da win-win bir mekanizma genel olarak bakınca. Hani bunu eklemek isterim böyle bir saat için. Yoksa osu şöyleymiş, busu böyleymiş gibi küçük detaylar dışında gerçekten çok keyifli bir saat, keyifli bir ürün olmuş. Evet, süper. Onurcuğum çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İşte saat sever dostlarla buluştuğumuz bu yeni serimiz Horofriend'de Onur Öztürk'ü konuk ettik. Bileğinde de Zenith'in Defi 21 El Primero saati vardı. Bizlerle beraber oldu. Siz de katılmak istiyorsanız, Horobox Inside'a, Horofriend'de konuk olmak istiyorsanız bize sosyal medya kanallarımızdan
ulaşabilirsiniz ya da bir e-mail atabilirsiniz. Horofriend'deki bir sonraki konuğumuz siz olabilirsiniz. Onur Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim tekrar. Bir sonraki Horofriend'de görüşmek üzere diyoruz.